Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine çok güzel bir örgü modeliyle sizlerleyim. Bu göstereceğim modeli dilerseniz battaniyelerinizde, kırlentlerinizde, dilerseniz bebek çocuk kıyafetlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yapılışına geçelim. Tığım 0 numara 2,1 milimetre arkadaşlar. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. On bir tane zincir çektim. 2 tane zinciri boş bırakıyorum. Üçüncü zinciri batıp sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincire tekrar sık iğne yapıyorum. Bu kısımda lastiğini oluşturuyoruz arkadaşlar. Sekiz tane yapmam yeterli olacak benim için. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Lastik yapacağımız için tamamını almıyoruz. Arka lobundan bir tane ilmek alıyoruz. Bu şekilde yine sık iğne yapıyoruz. Tekrar arkasından bir ilmek alıyoruz. Bu şekilde tamamını toplamıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle de göstereyim. Evet, bu sırayı da tamamladım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Arkaya dönüyorum. Yine aynı şekilde arkadaki lobdan bir ilmek alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekip geriye dönüyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Burası modelimizin lastik kısmını oluşturuyor. Ben biraz daha büyütüp kamera arkasında hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ben bir miktar büyüttüm. Model olarak göstereceğim için çok fazla büyütmedim arkadaşlar. Siz kullanacağınız yere göre sayısını belirleyebilirsiniz. Toplamda ben şimdilik 12 tane sıra yaptım. Şöyle göstermem gerekirse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bunun üzerine şimdi modelimizi yerleştireceğiz. Öncelikle 2 zincir çekiyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Şu yan tarafa tekrar sık iğne yapıyorum. Onun yanına sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu sırayı da sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Sonraki sıraya da modelimizi yerleştirmeye başlayacağız. Sık iğnemin olduğu sırayı tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde burası, eğer kıyafet olarak düşünürseniz, lastik kısmı oluyor. Bu şekilde de tığ işi lastik nasıl yapılır onu görmüş olduk. Burada 4 zincir çekiyorum. Bu arada
Modelimi beğenirseniz sevdiklerinizle paylaşırsanız da ayrıca mutlu olurum. Sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşabilirsiniz. Bunun için gurur duyarım arkadaşlar. 4 zincir çektikten sonra bir kere doluyorum. Buraya hemen dibine bir kere batıyorum. Önce bir ilmek alıyorum. Sonra ikisini, ardından kalan ikiyi topluyorum. Üçlü trabzan yapmış oluyoruz. Tekrar doladım. Bir üçlü trabzan daha yapıyoruz. Bir kere daha üçlü trabzan yapıyoruz. Evet. Dolgumuzu yaptık. Şimdi 1 2 3 dördüncü göze batıp sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Doluyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar üçlü trabzan ve sonuncu üçlü trabzan. Toplamda 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir de 4 tane zincirimiz var arkadaşlar. Onunla birlikte 4 tane dolgumuz oluyor. Şimdi tekrar 1 2 3 tane atlıyoruz. Dördüncüye batıyoruz. Sık iğne ile kapatıyoruz. Bu şekilde modelimizi oluşturmaya başladık. 1 2 3 4 zincir dola, aynı göze batıp üçlü trabzan yapalım. 3 tane doladım. Evet, yine dördüncüye batıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, ben sıranın başına gelip sonraki sıra için geliyorum. Evet arkadaşlar, bu sıranın da sonuna geldim. Şimdi arkaya dönüyoruz. Dönmeden önce 6 tane zincir çekelim. 6 tane zincirimi çektim. Arkayı döndüm. Şuradaki zincirle trabzanın olduğu araya batıp sık iğne ile kapatıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar buradaki tepeye batıyorum. 3 zincir. Buradaki tepeye batalım. Aynı şekilde arkadaşlar, bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Kısa olduğu için ben videoyu durdurmuyorum şu anda. Evet. Sıranın sonuna geldim. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Döndüm. Bir tane doladım. Buraya sık iğnenin tepesine batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı göze batıp üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar aynı şekilde 3 tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi buraya batıyoruz arkadaşlar. Hiç dolamadan sık iğnenin tepesine batıp sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar 4 zincir. Bir kere dolayalım. 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde tekrar buraya batıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar 4 zincir çekip 3 tane üçlü trabzan yaparak sıranın başına kadar gelelim. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Son sık iğnenin tepesine battıktan sonra nasıl kapatacağınızı merak ederseniz eğer, onu da tekrar göstereyim. Aslında kolay.
Eğer bilmeyenleriniz varsa onlar için göstermek istiyorum. Evet, başlangıçta yaptığımız 6 tane zincir vardı. Onun ortasına bu şekilde batıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Sonraki sıra için şöyle göstereyim. 6 tane zincir çekiyoruz. Geriye dönüyoruz. Buraya tepeye batıp sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Buradaki örgünün tepesine batıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar başa gelene kadar zincir çekiyoruz. Sonra 4 zincir çekip geriye dönüp aynı göze burada yaptığımız işlemi uygulamaya devam ediyoruz. İstediğimiz boyuta gelene kadar. Bakın ben şöyle bir tane model hazırlamıştım. Biraz daha büyüttüm. Daha da büyütebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yelek olarak kullanabilirsiniz. Kırlent, battaniye. Battaniyeye lastik olmaz derseniz zincirin üzerine de bu modeli uygulayabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.